Herkese selamlar bilimseverler. Popüler Bilimci kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube anketinde en fazla oyu alan gezegeni inceliyoruz. Yani Mars'ı. Mars'ın özelliklerini daha iyi algılayabilmek adına en iyi bildiğimiz gezegenle yani Dünya ile kıyaslayarak anlatacağız. Hadi başlayalım. Mars, insanlığın yüzyıllardır başka bir gezegene göç isteğinin günümüzde en fazla yoğunlaştığı gezegen. Yakın zamanda bir üs kurulması planlanan gezegenle ilgili neler biliyoruz hep beraber bir göz atalım. Güneş sistemi içerisindeki dördüncü gezegen. Ayrıca gökyüzünde çıplak gözle gözlemlenebilen sayılı gezegenlerden biri. Güneş sistemi içerisinde bulunan ilk 3 gezegen gibi kayalık bir gezegen. Gezegenimize yani Dünya'ya en yakın noktada olduğu konumda 56 milyon kilometre ve en uzak olduğu konumda ise yaklaşık 400 milyon kilometre uzaklıkta. İsmini Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan almakta. Bunun yanı sıra yüzeyinde bulunan demir oksitten dolayı kızıl gezegen olarak da bilinmekte. Eski Romalılar tarafından gezegenin savaş tanrısı olarak adlandırılma sebebi kırmızımsı renginin kanı anımsatmasından kaynaklanıyor olabilir. Mars'ın Güneş sisteminin oturması ile 4,6 milyar yıl önce oluştuğu düşünülmekte. Tıpkı sistemimizdeki diğer gezegenlerin oluşması gibi Mars, Güneş rüzgarları ile beraber yakın bölgeden hafif elementleri sürükler ve daha ağır elementler kalır. Bu parçacıklar kütle çekimi etkisinde bir araya gelerek gezegenin oluşmasını sağlar. İnsanlık bir süredir Mars'a taşınma hedefinde. Ancak bu hedef yanında birçok soru doğuruyor. Mars gezegeni Dünya'yı belli başlı noktalarda gerçekten andırıyor. Yıldızımızdan ortalama uzaklığı 228 milyon kilometre olarak kabul edilir. Yaklaşık olarak 6,42 çarpı 10 üzeri 24 kilogramdır. Bu da onu Dünya'nın sahip olduğu ağırlığa nazaran 10 kat daha küçük yapmaktadır. Bunun yanı sıra Mars'ın çapı ortalama 6791 kilometre olup yine Dünya'nın çapının yarısından daha küçüktür. Gezegenin sistemimiz içerisindeki büyüklüğü 7. sıradadır. Hacmi kendi gezegenimizin sadece %15'i kadardır. Mars'ın yüzey alanı 144 milyon kilometre kare olup gezegenimiz Dünya ile kıyaslandığında sadece %28'ine tekabül etmektedir. Yoğunluğu 3933 kilogram bölü metreküp ile Güneş sistemi içerisinde en yoğun 4. gezegen konumundadır. Mars'ta bir gün 24,6 saattir ve bu Dünya ile oldukça benzerdir. Ayrıca Mars, Güneş etrafında bir tam turunu saatte 86.871 km hızla yaklaşık 687 Dünya gününde tamamlamaktadır. Mars'ın dönme ekseni Güneş'in yörünge düzlemine göre 25 derecelik bir eğime sahiptir. Bu 23,6 derecelik eksen eğikliğine sahip Dünya ile bir başka benzerliktir. Gezegenimiz gibi 3 katmandan oluşmaktadır. Bunlar demir, nikel ve çoğunlukla kükürtten oluşmuş ancak içerisinde hafif elementleri de içeren yoğun bir çekirdek, çekirdeğin üzerinde kayalık bir manto ve onun da üzerinde demir, magnezyum, alüminyum, kalsiyum ve potasyumdan oluşan bir kabuktur. Mars'ın çekirdeğinin çapı 3580 ile 3740 kilometre arasındadır. Bu gezegenimizin çekirdek çapının yarısına denk gelmektedir. Mars'ın çekirdek yoğunluğu ise 3,93 gram bölü santimetre küp olarak bilinmektedir. Mars'ta yapılan çalışmalar çekirdeğin sıcaklığının 1500 Kelvin'den daha yüksek olduğunu düşündürmekte. Mars'ın atmosferi %95 karbondioksit, %2,8 moleküler azot, %1,6 argondur ve eser miktarda su buharı, oksijen, karbon monoksit, su, metan ve diğer gazların yanı sıra çok miktarda toz içerir. Bu gazlar ve toz içeriği gezegenin gökyüzünü bronzlaştırmaktadır. Mars'ın yüzeyi genelde kayalıktan oluşmakla beraber yüzeyinde kanyonlar, volkanlar, kuru göl yatakları ve hemen her yerinde kraterler bulunmaktadır. Bu kraterlerin sıklığı bize gezegenimizle kıyasladığımızda oldukça çok gelebilir. Ancak doğaldır. Çünkü Mars'ın atmosferinde bir ozon tabakası yoktur. Bu durumda gezegen zararlı ışınların haricinde göktaşlarını da engelleyememektedir. Ayrıca Mars, Güneş sistemi içerisinde bulunan en büyük volkanı ve dağına ev sahipliği yapar. Olympus Mons.
Kıyaslayabilmemiz adına bu dağ Everest'ten yaklaşık 3 kat daha yüksektir. Everest'in yüksekliği ise yaklaşık olarak 8848 kilometredir. Mars, gezegenimiz Dünya gibi tam anlamıyla bir atmosfer yapısına sahip değildir. Mars'ın atmosferi gezegenimizin %10 ile 25'i kadardır. Atmosferin yokluğu bu gezegenin gece gündüz sıcaklıklarının eşitlenmesine engel olmakla beraber yaşam döngüsü için önemli olan yağmur, kar gibi hava olaylarının yaşanmamasına sebep olur. Bu da gezegenin çorak bir çöl olmasına neden olmaktadır. Manyetik alandan yoksun bu gezegen dönem dönem sert bir iklim geçirmektedir. Mars'ta en sık gözlemlenen doğa olayı toz fırtınalarıdır. Genellikle Güney Yarımküre'de ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelen toz fırtınaları tüm gezegeni esir alabilecek derecede büyüyebilmektedir. Bu kadar büyük fırtınalar ortalama 10 yılda bir olmakta. Hatta 2018'de yaşanan bir fırtına NASA'ya ait Opportunity isimli uzay aracını kullanılamaz hale getirerek görevine son vermesine sebep olmuştur. Mars, toz fırtınalarının yanı sıra karbondioksit bulutlarından oluşan gaz parçalarına sahiptir. Mars'ın bilinen iki küçük uydusu vardır. Bilim insanları uzunca bir süre Mars'ın da uyduya sahip olduğunu düşünüyorlardı. Hatta Kepler, kızıl gezegen için iki uydu ihtimalini önermişti. Ancak bu öneri gözlemsel değil de sayısaldı. Eğer Dünya'nın bir tane varsa ve Jüpiter'in 4 ise, ki o zamanlar 4 olarak biliniyordu, orta gezegenin 2 tane olması gerekliydi. Aradan uzun süre geçmiş ancak birbirine yakın iki küçük yörüngede dönen bu uydular hala keşfedilememişti. 1877'nin Ağustos ayında gezegenler üzerinde kapsamlı araştırmalar yapan Asaph Hall, gezegenin parıltısına gizlenmiş bir uydu keşfetti. Deimos'u bulmuştu. Aradan çok geçmeden 6 gün sonra ise Phobos'un keşfini resmen yaptı. Bu uydular kendi gezegenimizin uydusu olan Ay kadar büyük değiller. Hatta sırf bu küçüklükten uydular düzensiz şekle sahiplerdir. Bu videomuzda en yakın komşularımızdan olan Mars'ı yakından inceledik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.